devam ediyor. Şu anki konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam, günaydın. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk Burcu Hanım. Günaydın deyişiniz o kadar güzel ki hepimizi uyandırıcı böyle bir enerjiyle geliyor. Çok seviyorum sizin günaydın deyişinizi. Pozitiflerle başlayalım. Ne yapıyorduk? Negatifleri veriyorduk. Evet, Pozitifleri alıyorduk. Aynen. Evet efendim. Bu beslenme çantasıyla ilgili bir sorumuz olacak. Beslenme çantamızda neler olmalı, ne içermelidir? Evet hocam, şimdi okulların da açılmasıyla beraber anneler bir telaşa düştüler. Bütün belki ilk defa okula başlayacak çocukları var. Belki sınava hazırlanan çocukları var. Belki de ana kuzuları aman yavrum aç kalmasın, beslensin diyen annelerimiz var. O yüzden bugün dengeli bir beslenme nasıl olmalı? Hani özel okullarda evet yemekler veriliyor, kimi devlet okullarında da veriliyor ama ister istemez çantaya bir şeyler koyuyoruz yine atıştırmalık için. Sağlıklı olan tercihlerden bulundurmaya çalışıyoruz. Mesela süt koyalım diyoruz. Hemen diyorlar ki süt patlar, içemez, pipeti var ama dökebilir. Yaş grubuna göre değişiyor tabii. Veya meyve koyalım diyoruz. Ufak çocuklarda problem olmuyor da elma, muz veya armut tüketmeleri, mandalina tüketmeleri biraz daha büyükçe yaş gruplarında ya anne arkadaşlarım içinde muz mu yiyeceğim? Hayır Evet. istemiyorum diye itirazlar başlıyor. Hadi diyoruz onu da koymadınız, kabuklu kuru yemişler olsun. Ceviz, badem, fıstık, fındık hem zihin açan hem odaklanmayı artıran kuru yemişlerimiz olsun. Onu verebiliyoruz veya kuru meyvelerden ekleyebiliyoruz. Özellikle incir, kayısı, hurma gibi bunları ekleyebiliriz. Veya sandviçler hazırlayabiliriz. Tam buğday ekmeğinin arasına veya ekşi maya ekmeğinin arasına az yağlı peynirler, domates, salatalık, yeşilliklerle beraber arasına bir de biraz böyle avokado sürersek özellikle gelişme döneminde olan çocuklarımız için E vitamini oldukça zihin açıcı özellik gösterir. Bunları kullanabiliriz. Yağ dengesini de çok iyi sağlar avokadoyla da aynı Evet, şekilde. aynı zamanda sıkılaşmak isteyenler için de favori bir besin. Altında güzel bir çizgiyle notunu aldık Elif Hanımcığımın. Peki hangi yaş grubundaki çocuklar hangi besin ağırlıklarına ağır vermelidir? Özellikle 5-7 yaş ya da 5-9 yaş grubundaki çocuklarda gelişme çok hızlı olduğu için kalsiyum içeren gıdaları çok sıklıkla yer vermeliyiz. Aynı zamanda protein içeriği, özellikle hayvansal protein içeriği yoğun olan gıdalarda eklememiz gerekiyor. Çünkü bu yaş grubunda kemik mineralizasyonu önemli, kemik gelişimi, boy uzaması, bilişsel fonksiyonların artması gibi birçok açıdan önemli ve bağışıklık sisteminin de aslında tam böyle dalgalandığı bir döneme geldi Eylül ayları. Sonbahar. Aynı zamanda daha kalabalık ortamlara da gireceğiz. Dolayısıyla vitamin, mineral düzeyi yoğun besinleri de kullanmamız gerekecek. Genelde selenyum, çinko, bakır ve demir gibi elementlerin en yoğun olduğu gıdaları bu dönemde tercih etmemiz gerekiyor. Yine bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan A vitamini, D vitamini, C ve E vitamini de ve bütün B grubu vitaminleri de kapsayan bir besin örüntümüzün olması lazım. Özellikle nedir? Süt, kefir, yoğurt her öğünde mutlaka veya ara öğünlerde günde 3 porsiyona yakın çocuklarımıza bu grubu vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda meyve ve sebze grubunu günlük 7-8 porsiyona kadar çıkarabiliriz. Bu taze sıkılmış meyve sularını sabah kahvaltıya ekleyebiliriz. Akşam yemekten sonra meyveler olabilir. Gün içinde okulda ara öğün yapabilecekleri 4-5 sularında bir meyve grubu ekleyebiliriz ki C vitamini yüksek alalım, bağışıklığımız güçlensin. Yine haftada 2 kez mutlaka bir balık ya da deniz ürünlerini tercih ederek omega 3 alımını artırabiliriz. Bu da yine bağışıklığı güçlendirirken aynı zamanda çocuğumuzun gelişmesini de destekliyor, derslere odaklanmalarını da sağlıyor. Genel beslenme örüntülerinin içerisinde tabii ki karbonhidratlar da en yoğun olması gereken grup. Çünkü bizim temel enerji kaynağımız tahıl ve tahıl ürünleri. O yüzden ekmek tercihlerimizi tam buğday olarak yapmak, pirinç yerine bulgur tercih etmek veya tam buğday unlu makarnalara yönelmek, aynı zamanda haftada en az 2 veya 3 kez kuru bakliyatlardan da faydalanmak önemli rol oynar. Kesinlikle ben hatırlıyorum bizim küçüklük dönemimizde beslenme çantamızda mesela en çok o zamanlarda popüler meyve suyuydu. Şu anda mesela hiç önerilmiyor. Evet. Yani eskilerden bu zamana çok değişenler de var. Onun için hem şu anda gerçekten sizi dinlemek çok güzel, seyircilerimiz de aynı şekilde söylüyorlardır zaten. Çünkü eski bildiklerimiz var, bizi böyle bunu konuluyordu, şimdi bunu koyuluyor diye bir şey yok açıkçası. Her şey değişti.
Evet, mesela biz diyoruz ki meyvenin suyu değil kendisi olsun, ama suyunu da içmek istiyorsak bekletmeden, sıktıktan sonra hemen yarım saat içinde, ama sıkarken neyle sıkacağız? Metalle temasın olmaması lazım. Genelde elle soyalım, elle doğrayalım, cam rendelerde yapalım veya katı meyve sıkacaklarını kullanalım gibi metal temasın en az olduğu yöntemleri kullanalım ki C vitamininde kayıplar olmasın. Aynı şey sebzeler için de geçerli. Hazır bundan bahsetmişken mesela sebzeleri haşladık. Haşlama suyunu dökmek bütün vitamin ve minerallerini öldürmek demektir. Geriye sadece sebzenin cansız hali Posası kalmış kalıyor. oluyor. Evet. O yüzden biyo yararlanımımız da düşüyor. Yine makarnaları, mesela makarna suyunu, haşlama suyunu dökmek ya da çok fazla suda haşlayıp onun yine verimli olan B grubu vitaminlerinden arınmasına sebep olmak da doğru değil. O yüzden yemeklerimizin suyunu doğru ayarlayalım, atmayalım ki faydası da olsun. Aynen, bak makarnadaki çok güzel bir örnekti açıkçası. Değil mi? Hepimiz Ben hep- yapıyorduk normalde. Evet evet, böyle makarna böyle pişirilir derler de ben mesela gerçekten çocuklara bir makarna pişireceksem dediğiniz gibi sanki pilavı ya da erişteyi pişirirmiş gibi makarnayı da aynı şekilde ona göre su koyarak pişiriyorum açıkçası. Bak ne kadar güzel bir bilgi oldu. Sonrasında o pişme suyunu döküp musluğun altında onu süzgeçle Tekrar tutup yıkamak falan. Evet. Geriye zaten nişasta kaldı. Hamur kaldı geriye. Aynen, hamur kaldı. Peki dikkati ve konsantrasyonu arttıran da yiyecekler var. Bunların da birkaçını biliyoruz. Hafızayı güçlendiren. Bunlarla ilgili de bize bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Özellikle çocuklara bunu anlatırken belli yaş gruplarında dikkat dağınıklığı daha fazla olduğu için, mesela 3-5 yaş grubuna bir şey anlatırken ufak örneklerle anlatmanız gerekiyor. 7-10 yaş arasında farklı, 10 ve üzerinde farklı örnekler. Ama hepsinde en gelir geçer kural işte ceviz neye benziyor? Beyne benziyor. İncir neye benziyor? İşte biraz böyle sinirlere benziyor gibi. Ne yapmalıyız o zaman? İncirle cevizi beraber tüketmeliyiz ki zihnimiz açılsın, kendimizi daha iyi hissedelim, derslere odaklanalım. Bununla beraber muz yine hem stresi azaltır hem de odaklanmayı sağlar. Omega 3 kaynağı olan gıdalardan özellikle balık tüketimi ve balığı mümkün oldukça çok öldürmeden yani besin değerini kızartmadan. Aynen. Şimdi çok fazla farklı yöntemler çıktı. Kendi buharında pişiren elektronik aletler vesaire var. Dolayısıyla bunları kullanarak balığı derin yağda kızartmadan, belki fırınlayarak, belki düşük ısılarda kullanarak onun besin değerini artırabiliriz ya da daha iyi kullanabiliriz. Bunların dışında yağlı tohumlardan en çok ceviz olduğunu söyledik, balığı söyledik. Süt ve süt ürünlerini yine kullanmak uzun vadede, özellikle sütün kendisi veya kefir, yoğurt gibi, bunlar da yine zihinsel performansı artırır. Aynı zamanda meyve ve sebzelerin tüketimi de yine bu konuda bize yardımcı olacak. Aslında sadece çocuklar için değil, biz yetişkinler için de aynı şeyler geçerli midir? Tabii ki, ama biz yetişkinler en çok şunda hata yapıyoruz. Zihnimiz açılsın diye kafeine çok ağırlık veriyoruz. Kahve tüketimimiz çok yoğun oluyor. Bu da bir yerden sonra aslında dikkati topladık derken dikkatin dağılmasına da neden olabiliyor. Çünkü stresli anda kafein tüketimi anksiyeteyi de tetikleyebiliyor, fazla alımı. O yüzden bu gelişme döneminde olan çocuklarda veya sınava hazırlananlarda özellikle kafein alımını biraz daha azaltmaları tavsiye edilir. Yani stresi azaltmada kafeinden farklı bir besinde var mı? Hem enerjiyi artıracak hem stresi azaltacak. Evet. Yani kahveyi şöyle düşünebiliriz. Evet, biraz uyku açıyor, biraz zihnimizi açıyor. Fakat ergenlik döneminde ya da gelişme döneminde tüketen çocuklarda stresi daha da artırabilir. Uykusuzlukları, uyku bozukluklarını daha da artırabilir. Ve bu kahvelerin şekerli tüketimi, kremalı tüketimi obeziteye de neden olabilir. Dolayısıyla onlar yerine daha böyle rahatlamayı sağlayıcı papatya çayı, melisa çayı, yeşil çay gibi daha böyle bitki bazı şeyler kullanırsak iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi çocuklar deyince tabii ki çocuklar böyle çok yemek seçiyor. Çok. Ciddi anlamda. Bu tabii ki yemek seçimi, hani melisa çayı, bitki çayı, yani bunları tabii ki erişkin tüketebilir ama çocuklara böyle bir şeyleri vermek hakikaten zor olabiliyor. Bununla beraber mesela ben kendi çocuklarımda da bunu yaşıyorum. Hani karbonhidratı yüksek, şekerden yüksek, bu abur cuburlar diyelim, atıştırmalık diye tabir edilen şeyler. Onları ne zaman versek çocuklarda çok ciddi anlamda bir hiperaktivite, mutluluk oluyor. Yani Ama çok da çabuk mutluluk düzeyi de düşebiliyor hocam sonrasında. yani şöyle, özellikle çikolata, yani bence ciddi anlamda, ki
özellikle genç kızlarda, bayanlarda çikolata hastalığı var. Bunlar aslında bir bakıma yani belli bir müddet kan şekerini artırarak ciddi bir hiperaktivite. Akabinde de tabii ki bir tam tersi bir down olacak bunun tabii ki. Ben şunu sormak istiyorum size. Bu besinleri verirken şunları kullanmayın dediğiniz şeyler var mı? Yani hiperaktivite için. Mesela hafıza konusunda yine hakeza kafeinle karşıyız dediniz ama biz mesela gençken, yani üniversite yıllarındayken mesela hani bir kahve içmeden, bir çay içmeden ya da bir kola, onun içinde çünkü kafein var bir miktar. Bunlar aslında hakikaten bizi çok motive ederdi çünkü uyanık kalıyorduk, Evet. uykumuz geliyordu, uyanık kalıyorduk. Yani ama siz bunun tam tersini söylediniz. Burada bir tezat yok mu sizce? Uyanık kalıyoruz ama beyni uyandırmak için de bu sefer daha fazla karbonhidrata ihtiyacımız oluyor. Bunu özellikle mesela vardiyalı çalışanlarda, çok stresli, yoğun çalışanlarda da görüyoruz. Yine sınava hazırlanan çocuklarda da aynı şekilde. Burada aslında bedenin bir enerji ihtiyacı yok. Yani baktığınız zaman beden açlığı diye bir durum söz konusu değil. Fakat biz tükettiğimiz şeylerin yanında enerji veren, enerjimiz artıyor. Tamam, ben daha fazlasını yapabilirim diyorsunuz. Öyle bir özgüven yükseliyor. Fakat bunun süresi maksimum 90 dakika diye düşünebiliriz. Sonrasında tekrardan bir uyku hali veya zihinsel yorgunluk, performans düşüklüğüyle beraber hemen atıştırmalıklara yöneliyoruz. Bunlar da genelde karbonhidrat eşittir şeker kaynağı olan şeyler. Ve ne yazık ki tüketilen kahvelerde veya çikolatalarda, özellikle çikolatadan örnek vermek istiyorum. Gerçek kakao değil. Yani tükettikleri çikolata eğer %70'in 80'in üzerinde bir kakao bitter oranına sahip değilse aldıkları şey yağ ve şekerden ibaret oluyor. Orada da bağımlılık olan şey yine şeker. Dolayısıyla vücudumuzun ihtiyacı olmadan, herhangi bir beden açlığı olmadan hem de yanlış besin öğesinin alımı yani yağ ve şeker alımı akabinde hızlı yağlanmaya ve obeziteye neden oluyor. Baktığınız zaman bu da aşırı yağlanma yine depresyonu tetikleyerek yeme eylemini bir kısır döngüye sokuyor. Evet, zihnen enerji ihtiyacımız var veya odaklanma ihtiyacımız var. Bu noktada da mesela ufak egzersizler öneriliyor. Sürekli aynı işin başında odaklanmış bir şekilde bilgisayarla çalışabiliriz veya sınava çalışabiliriz veya bir proje yetiştiriyor olabiliriz. Aralarda her saat başı, her 40 dakikada bir 5 dakika nefes almak, yerimizde 300 adım atmak, yarım litreye yakın bir su tüketmek de o vücudu uyandırmaya ve farklı bir aktivite yaptığınızda daha iyi odaklanmaya yardımcı olur. Evet, aslında iyi bir uzmandan iyi bir şekilde şu anda altı çizilesi bir şeyler öğrendik. Hani bunun yerine bunlar var denmeli. Onun için de sizler de sağ olun, çok güzel bilgiler veriyorsunuz açıkçası Elif Hanımcığım. Teşekkür ederim. Özellikle yapılan herhangi bir işe uzun süre odaklandığınızda farkında olmadan atıştırmalar çok artar ve farkında olmadan tükettiğiniz şeyler tabii ki kan şekeri seviyesini yükseltiyor, insülin uyarımını artırıyor ve akabinde karşımıza çıkan şey de şu oluyor. Eskisinden daha fazlasını istiyoruz. Mutlu olmak için daha fazla karbonhidrat istiyoruz. Özellikle çocuklardaki bu hiperaktivite de yine yanlış beslenmenin bir sonucu olabilir. Hani bahsettiğimiz gibi yetişkin bir bireyde de aynı şey. Yemek yedikten 2 saat sonra çok enerjiyiz. Hele ki bu bir basit karbonhidratsa mesela bir tabak dolusu beyaz undan hazırlanmış, sıcak sıcak tüketilmiş soslu kremalı bir makarna akabinde çok enerjik hissedebiliriz ama 2 saat 3 saat sonra hızlıca acıkabiliriz. Bu süreçte enerjimiz tavan olduğu için aynı enerjiyi ararız. Ve bunu geri getirebilmek için de aynı yemeği yiyecek kadar açlık hissetmiyorsak aynı şeker yükseltme derecesinde farklı gıdalar ararız. Bu bir tatlı olabilir, bu bir içecek olabilir. Dolayısıyla bunun da sık sık tekrarlanması bölgesel yağlanmaya, obeziteye ve çeşitli kronik metabolik rahatsızlıklara sebep olabilir. Peki çocukları bu zararlı alışkanlıklarından, bakın makarnadan bahsettik. En güzel şeylerden. Ya çocuklar makarna yiyor, fast food yiyor, ekmek yiyor, şeker yiyor, çikolata yiyor. Ve bunun dışındaki hakikaten faydalı pek çok besini de almıyorlar. Bu alışkanlıklardan nasıl kurtarabiliyorsunuz, nasıl azaltılabiliyor? Şöyle, öncelikle ikamelerini kullanabiliyoruz. Mesela tam buğday unu makarna varsa onu kullanıyoruz veya farklı tahıllar, işte greçka, kara buğday, bunların salataları çok güzel oluyor. Köftelerle beraber iyi hazırlanabiliyor. Bununla beraber eğer çocuğumuzun bir kilo problemi varsa önce bu ağırlık yönetimi üzerinden ilerleyip damak tadının biraz değişmesini sağlıyoruz. Çünkü sürekli yüksek kalorili, yoğun enerji içerikli olan gıdaları tüketmek sürekli beyne evet bir mutluluk var ortada, sen
şu seviyede mutlusun ve bunu sürekli almak istiyorsun mutlu olmak için. Kısacası bir bağımlılık yaratıyor. Dolayısıyla dildeki o tat tomurcuklarının algısını biraz değiştirebildiğimizde zaten bir büyük hamburger menüsünü bitiremediklerini kendileri de görüyorlar. Yani diyet döneminde de aynı şey söz konusu. Bugünkü konuğumuz uzman diyetisyen Elif Melek Avcı Dursun idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ederiz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.